Merhaba sevgili YouTube takipçilerim. Bu ikinci bölüme geldik. Geçen sefer biliyorsunuz 3 haftada göbek eriten diyetle başlamıştık. Şimdi sağ olun çok ilgi gösterdiniz ama şöyle sorunlar çok geldi. Dediler ki ya Doktor Ender Saraç iyi güzel de biz iştahımızı dengeleyemiyoruz. İştahımızı kesemiyoruz. Bu iştah bir patladı ki gidiyor, bunu durduramıyoruz. İşte size her türlü diyeti uygulayabileceğiniz, iştahınızı doğal yolla kimyasal ilaç kullanmadan dengeleyecek ipuçları vereceğim. Ah bu iştah yok mu iştah? Esasında iştah sağlık göstergesidir biliyor musunuz? Kontrollü bir iştah tabii, böyle hani çok kontrolsüz bir iştahtan bahsetmiyorum. Kontrollü bir iştah bir kişinin hayatta kalma aşamasında çok güçlü olduğunu, kendini başarılı bir şekilde devam ettirmek için gerekli gıdaları almak için o dürtüye sahip olduğunu gösterir. Yani iştah iyidir. İştahlı olmak da iyidir. Ama aşırı iştah tabii ki o zaman zararlı olabiliyor. İştah tabii ki hormonal bir şey ama pek çok nedene bağlı. İlk önce neden çok iştah olabiliyor? Patolojik nedenlerden bahsedelim. Eğer bir kişi asla kontrol altına alamadığım feci bir iştahım var diyorsa, hani hep devamlı kurt gibi açım diyorsa birkaç şeye bakmak lazım. Bir, bağırsaklarda parazit ve yumurtasına mutlaka baktırın. Çünkü bağırsaklarda tenya, solucan veya kıl kurdu, oksiyur gibi bir takım parazitler varsa bunlar iştahta bir açılma yapar. Çünkü o parazitler belli bir şekilde yolladıkları dürtüyle kendilerini de doyurmak için sürekli sizi yedirmek isterler. Onun dışında mesela demir eksikliği anemisinde çok iştah olabilir veya kortizon gibi ilaçlar kullanıldığında bazı psikiyatri ilaçları iştahı azaltırken bazıları ise iştahı arttırabilir. Bazen de psikolojik olarak da iştah çok artabilir. Depresyonun bazı türlerinde iştah çok kapanırken bazı türlerinde ise hayatta mutlu olamadığı için, hayatı tatlandırmak istediği için de başta tatlı ve karbonhidrat olmak üzere özellikle kendi başına akşam saatleri yapayalnız kaldığında tatlılara, hamur işlerine, karbonhidratlara yönelir. Şimdi ne yapacağız? Ben size doğal yolla iştahı kesmekle ilgili ipuçları vereceğim. Bu arada şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz sibutramin diye kimyasal bir madde var. Maalesef ülkemiz bir Lida faciası yaşadı. Bu madde içine konan doğal gibi gözüken ilaçları pek çok insan organlarını kaybetti. Hatta komalık oldu. O nedenle internetten ne olduğunu bilmediğiniz, iştahı şıp diye kesen bir zayıflama ilacı varsa dikkat, iştahı bu şekilde kimyasal ilaçlarla kesmek tehlikeli olabilir. Önce size bazı kokulardan bahsedeceğim. Almanya'da bilimsel bir araştırma yapılmış. 2 grup üzerinde birinci gruba nane kokusu ve yeşil elma kokusu koklatılmış. Bunlar birkaç yolla koklanabilir, size öğreteceğim. Ben buna kendi tecrübelerimle zerdeçal kokusunu da ekledim. Beyindeki iştah merkezini dengelemeye yardımcı kokular bunlar. Nedir? Bir tanesi bildiğimiz yeşil elma. Yeşil elmayı koklarken isterseniz şöyle tırnağınızla birkaç kere çizip, örneğin şöyle demis gibi o yeşil elmanın kokusunu da koklayabilirsiniz ama daha etkili bir yöntem yeşil elmanın, mesela yeşil elmanın veya elma yağını yağ olarak almak ve şöyle herhangi bir şeye, örneğin bir kumaş mendili olabilir, başka bir şey olabilir, hatta bir kağıda da olabilir. Bunu böyle koyabilirsiniz. Dökebilirsiniz. Mesela az bir şey, sadece 1-2 damla yeterli. Ondan sonra gün içerisinde sık sık içinize çekerek, içinize hissederek yeşil elma kokusu veya nane kokusunu koklayabilirsiniz. Nane kokusunu çeşitli şekillerde koklayabilirsiniz. Örneğin evinizde kuru nane var. Şöyle elinize alın. Nane biraz ezince hemen o mentollü aromasını verir. Hemen kokusunu verdi. Kuru nane bile, iyi bir kuru nane, en iyisi Medine nanesi veya bizim ülkemizde de çok iyi naneler var. Keskin nane kokuları. Bunlar mesela bu şekilde elinize alıp ezerek derince hissedebilirsiniz. Koku neden önemli? Anlatacağım. Bir diğeri ise nane yağını koklayabilirsiniz. Bu elma yağıydı. Nane yağı. Nane yağında aynı şekilde yine bir parça kağıda, kağıt mendile, kumaşa şöyle 2-3 damla, çok fazla kullanmanıza gerek yok. Nasıl da ferahlatır biliyor musunuz? Şimdi yavaş yavaş yaza da girdik ya, ondan sonra veya giriyoruz ya, serinlik de verir. Nane yağı çarpıntıya iyi gelir, ekstrasistole iyi gelir ama iştahı da dengeler. Sakinleştirici, iştah merkezinin sakinleştirici bir etkisi var. Bazen istiyorsanız böyle avucunuza veya elinize koyup diye direkte koklayabilirsiniz doğrudan.
Şimdi bunun diğer bir yolu da naneyi, taze naneyi almak. Taze naneyi şöyle mesela 2-3 yaprağı alırsınız. İyicene ezersiniz elinizde veya şöyle parmaklarınız arasında iyicene ezersiniz. Mis gibi de kokar. Yani ister taze nane yaprağını ezerek koklayın. İsterseniz kuru naneyi elinizle elip koklayın. Veya daha pratiği doğal, bir dakika çok önemli bir şey aklıma geldi. Şimdi birçok yerde sentetik aromalar kullanılıyor. Hayır, asla. Sakın ha sentetik kokuları kullanmayınız. Doğal koku olacak. Kesinlikle bu çok önemli. Çünkü pasta sanayinde kullanılan veya gıda sanayinde kullanılan sentetik aroma yağları olmaz. Onları kullanmıyoruz. Şimdi neden koku siniri bu kadar önemli? Beynimizden dışarı çıkan sinirler var. 12 tane kafa çifti var ve onlardan da çıkan binlerce, yüz binlerce sinir var. Milyarlarca nörona kadar gidiyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Beynin dış ortama açılan tek siniri nervus olfactorius dediğimiz koku siniri. O kadar önemli ki koku siniri. Biz kokuların önemini kaybettik. Bunu köpekler, kediler, doğadaki hayvanlar kokuyu müthiş kullanıyorlar. Mesela çiftleşme döneminde, hastalık döneminde, iz bulmakta. Biz bu yeteneğimizi kaybettik. Oysa beynin dış ortama açılan tek siniri nervus olfactorius dediğimiz koku siniri. İşte biz bu koku siniri yoluyla iştahımızı açabiliriz veya iştahımızı kapatabiliriz. Düşünün, mesela açsınız, eve doğru gidiyorsunuz, çok sevdiğiniz hani böyle biraz da tahrikkar yiyecekler vardır ya, güzel kokan. Neyi seviyorsunuz? Güzel bir döner, güzel bir kebap, güzel patates kızartması, güzel bir kekin kokusu, kakaonun kokusu, çikolatanın kokusu ne yapar? Hemen iştah merkezini uyarır, iştahınız açılır. Hatta ağızda salya bile üretilmeye başlar. İşte tam tersine bazı kokularda ne dedik? Nane kokusu, elma kokusu, benim eklediğim tecrübelerimde zerdeçal kokusu. İlk ikisi Almanya'daki bir bilimsel araştırmada düzenli kokladığında bunları koklamayan gruba göre iştahın daha dengelendiği ve daha güzel kilo verdikleri saptanmış. Bir de bir çay yapacağım şimdi size. Şimdi herhangi bir şekilde demleyebilirsiniz. Örneğin şöyle bir bardak alıp üstünü kapatabilirsiniz veya French press kullanabilirsiniz. Ben burada şeffaf olsun, güzel gözüksün diye başka bir şey yapacağım. İştah kesen bir çay. İştah kesen kokuyu konuştuk. Şimdi ise iştah kesen bir çay yapacağız. Çok güzel bir çay olacak bu. Ihlamur. Bildiğimiz ıhlamur. Şöyle bolca veya işte iri bir tutam ıhlamur, çiçek olur, yaprak olur. Ihlamur o kadar güzel bir bitki ki çok kuvvetli alkali, biliyor musunuz? Sindirim sistemini de sakinleştiriyor ve müsünöz özelliği var. Ben buna birazcık nane de koyacağım. Hem ferahlık versin diye. Bir de buna zerdeçal ekliyoruz. Zerdeçal bildiğiniz gibi müthiş bir mucize. Antioksidan, Alzheimer'e karşı koruyor, karaciğeri temizliyor, safra taşına karşı koruyor, kansere karşı koruyor, unutkanlığa iyi geliyor. Başka bir bölüm zerdeçalı anlatacağım ama şimdi bu kadar met ettik. Zerdeçaldan biraz da maalesef bulanık yapıyor ama kök olarak kullanırsak zerdeçal aromasını vermez. O yüzden mecburen ya taze zerdeçal her yerde bulunuyor. Ben size şöyle iri bir tutam da toz zerdeçal söylüyorum. Nefis de bir rengi var hakikaten. Gıda sanayinde boya olarak da kullanılıyor. Bunların üzerine de kaynar suyumuzu koyuyoruz. Şimdi bu birkaç dakika demlenecek. İştah kesen bir çaydır. Bunu çok kaynar değil de biraz ılık olarak içerseniz daha iyi. Kettle'ı yerine koyalım. Valla ben ilk 1-2 bölüm diye size böyle grand tuvalet, tıraşlı, beyaz gömlekli geldim ama bundan sonra bu kadar resmi olmayacağım. Özendim, ne bileyim, sizler de böyle hani bir değer vermiş gibi hissettim kendimi. O yüzden böyle grand tuvaletim ama başka zamanlarda daha rahat olacağım. Hatta kolları da kıvırıp rahat rahat konuşacağız. Şimdi bu çay 3-4 dakika demlenmesi lazım. O demlenirken ben size bir de bir şey hazırlayacağım. Yemeklerden bu çayın yanında bir karışım yutacaksınız. Şöyle 1 veya 2 çorba kaşığı kadar. Bu hemen midede şişecek, bir tokluk hissi sağlayacak. Bu çayla beraber içtiğinizde yemeğe, hani özür dilerim de kaba tabiriyle saldırmayacaksınız. Daha sakin oturacaksınız. Şimdi onun için de ne kullanacağız? Keten tohumu, birazcık yulaf ezmesi ve birazcık da sarı leblebi. Bunları döveceğiz. Ne kadar? Mesela bir yemek kaşığı kadar veya bir yemek kaşığına yakın sarı leblebi, bir tatlı kaşığına yakın biraz daha az hafifçe dövülmüş, un haline getirilmemiş keten tohumu. Eğer keten tohumunu böyle direkt çekirdek olarak yutarsanız o zaman bunu sindiremezsiniz. Olduğu gibi sindirim sisteminden çıkar, bağırsakları çalıştırıcı etkisinden ve omega 3, bitkisel omega 3 etkisinden yararlanamayız. Keten tohumunu hafifçe böyle havanın elinde yiyeceğiniz kadarını dövün. Çünkü ısıya ve güneşe dayanıklı değildir. Keten tohumu
Bir tatlı kaşığından az, bir yemek kaşığına yakın sarı leblebi, bir yemek kaşığına yakın da yulaf ezmesini dövdük. Burada bakın hazır olarak var. Bunu da örneğin şöyle güzel bir kaba koyalım bunda. Ben hemen size güzel bir kap buldum bile. Burada hazır. Şöyle aşağı yukarı yani 1,5 yemek kaşığı kadar yaptı. Yulaf ezmesi de özellikle glutensiz yulaf ezmeleri var. Ondan bulursanız çok daha iyi. Keten tohumu da dediğim gibi biraz patlatılmış olarak kullandık. Bunu şimdi çayımız aşağı yukarı demlenmiştir. Size göstereceğim. Fakat o bardağa koymayacağım. Böyle içini görün istiyorum. Şimdi özellikle düz beyaz kullanıyorum ki renkler iyi görünsün diye. Bu çayı koyduk. Zerdeçal, ıhlamur ve mate. Son olarak da bir bilgi daha paylaşacağım size. Özellikle renklerin çok önemi var biliyor musunuz? Dikkatinizi çekti mi? Abur cubur, fast food, işte hamburger, pizza şeyleri, dükkanları hepsi nedir? Hepsi özellikle turuncu veya kırmızı renk kullanırlar. Bunu tesadüfen mi yapıyorlar sanıyorsunuz? Hayır, çok akıllıca. Neden? Kırmızı renk iştah açar. Turuncu renk iştah açar. Bu tam turuncu değil ama tam göstermem gerekirse kırmızı iştah açar. Turuncu bakın tam şu turuncu renkte iştah açar. Şöyle bir zihninizi, hafızanızı zorlasanız da bütün abur cubur, fast food, hamburger, pizza ne renk logoları? Çünkü renkler tesadüfen yaratılmadı. Başka bir program size her rengin frekansını ve hangi şakra ile ilgili olduğunu ve hangi gezegenle ilgili enerji uyumu olduğunu bahsedeceğim. Çok hoş bir astrolojik bilgi vereceğim, sağlık astrolojisi. Ama şunu bilin ki turuncu ve kırmızı renkler iştah açar. Buna mukabil mesela bu renk koyu mavi veya tam gece mavisi diye bahsettiğimiz renkler ise iştah kapatıcı renkler. Yemek yiyeceğiniz zaman büyük tabak kullanmayın. Bir kere porsiyonları küçültmek için tabakları kahvaltı tabağı şeklinde kullanın. Büyük tabak kullanmayın. Ama çocuğunuzun iştahı açılsın istiyorsanız o zaman biraz süsleyin püsleyin ve daha büyük bir tabak kullanabilirsiniz. Bu işte gece mavisi dediğimiz bu veya biraz sonra onu da göstereceğim. Olan renkleri kullanırsanız iştahın dengelenmesine yardımcı etkisi var. Evet, bu da benim kravatlarımdan bir tanesi. Diyorum ki kırmızı kravat, kırmızı renk iştah açar. Koyu lacivert renk ise yani gece mavisi renk ise iştahı azalmasına yardımcı olur. O zaman kokularımızla, çayımızla, yemekten önce yediğimiz şişen ve tok tutmaya yardımcı, iştahı dengeleyen karışımımızla genel olarak bu bahsettiğim renklerin yardımıyla iştahınızı dengeleyebilirsiniz. Ama kontrol altına alınamayan tümden bir iştahsızlık veya aşırı bir iştah varsa o zaman depresyondan tutun şeker hastalığına, demir eksikliğinden tutun bağırsakta parazite, bazı psikiyatri ilaçlarının veya bazı kortizon gibi hormon ilaçlarının doğum kontrol haplarının yan etkilerine kadar olabilir. Öyle bir durumda ise iyi bir uzman doktora bizlere başvurun, yardımcı oluruz. İkinci bölümümüz böyleydi. Üçüncü bölümümüz ise gümbür gümbür gelecek. Ne gelecek biliyor musunuz? Şekeri nasıl dengeleriz? Üçüncü videomuzu da bence merakla bekleyin. Çünkü her yerde bulamayacağınız çok güzel ve doğal bilgiler olacak. Şekeriniz mi yüksek? İnsülin direnciniz mi var? Doğal yollarla çözümünü bulacaksınız.